Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bu bölgelerde sebzelerim var. Yani domatesim, patlıcanım, biberim. Tabii ki özellikle domateslerde döl tutumu yok. Yani Bursa domateslerinde var biraz ama yerli domateste yok. Yani çiçekleri oluyor, kuruyor. Şimdi yakından da göstereceğim. Şimdi bunlara tabii ki ben ya kükürt de attım, kül uyguladım, gübre de kullandım. Aslında yapay gübre çok kullanmıyorum. Hayvan gübresi kullandım. Acaba suyu mu fazla verdim bilemiyorum. Yani döl tutumu şu anda zayıf, hatta yerli domateslerde hiç yok gibi. Şimdi sözü uzatmadan ben yakından da göstereyim domateslerimi. Kocaman domates, bakın çiçekler olmuş, kurumuş. Evet, hiç domatesi yok. Yine bu da öyle. Bakınız, yaprakları da fena değil. Yani gür ama bir tane domates yok. Bakınız, şurada bir tane olmuş. Yine şurada bakınız, Bursa domatesi. Bunda meyve var. Bak, şu da Bursa'ymış. Bak, arada kalmış. Evet, onu şöyle yapalım, biraz güneş görsün. Onda da var. Bakınız, şunlar büyük ihtimal yerli domates. Yine yani şöyle bakalım. Bakınız, bu da yerli domates ama hiçbir tane meyvesi yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlara ben tavuk gübresinden şerbet yapacağım. Şimdi şerbet yapma işlemine geçelim. Yani onu dökeceğim. Eğer domateslerimizi diriltebilirsek yine sizlerle paylaşacağım. Yine şurada da bakınız, Bursa domatesleri var. Bunlar da bakınız hasta olmuşlar. Evet, yaprakları çok canlı değil. Yine bunu da görüyorsunuz. Evet. Yani Bursa domatesleri biraz meyve tutmuş ama yerli domatesler de yok. Şimdi ben gübre yapmaya, yani şerbet yapmaya geçeceğim. Burada kovalarımız var. Bunlara ben şu şekilde bu tavuk gübresinden koyacağım. Yani ilk defa şerbet yapıyorum. Kimileri diyor ki yanmamış gübre olacak. Kimileri de yanmış gübre. Yani bilemiyorum ama ben şöyle yarımdan yukarı koyacağım. Bir denemiş olacağız bakalım. Evet, şimdi bu tamam. Yani su koyacağız bu kovalara. Şimdi kovalarımıza su dolduruyoruz. Yani ağzına kadar dolduracağım. Dediğim gibi bunlar karışık. Yani yanmamış tavuk gübresi. Yani 1 yıllık var ama yanmadığını düşünüyorum. Çünkü kümesin zemini beton. Dolayısıyla kurudu, yani yanmadı. Ama taze gübreden tabii ki tavsiye ediliyor. Yani YouTube'dan, değişik kanallardan baktığıma göre. Ben de ilk defa yapacağım. Tabii neticeyi eğer verim alırsam sizlerle paylaşırım. Yalnız fazla bekletmemek gerekiyormuş. Yani bir gece yeterli diyorlar. Tabii bir bilimsel boyutu olan kaynaklara da bakacağım ben. Yani orada nasıl yapılıyor, tabii videomun devamına da onlara ekleyeceğim inşallah. Yani bu şerbetle alakalı bir tane üreticimiz salatalıklarına dökmüş.
gübre şerbetini, hayvan gübresi yani tavuk ya da diğer hayvan, çok verim almış. Tabii benim salatalıklarım da var. Onlara da uygulayacağım, domatese, patlıcana. Neticeyi de inşallah sizlerle paylaşacağım. Şimdi fazla bekletildiği zaman kıymetli izleyenler mikropların ürediği söyleniyor. Yani bu işi yapanlar tarafından. Tabi dediğim gibi bilemiyorum ben de. Bundan sonra tecrübelerimi paylaşacağım sizlerle. Tabi bu konuda bilgisi olanlar, daha doğrusu yani bilimsel boyutta bilgisi olanlar varsa paylaşabilir. Yine geleneksel boyutta da olabilir. Tabi tecrübeyle sabitse, deneyimleri olumluysa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tabii ki burada amacımız, çünkü günümüzde tarımda yapay şeyler çok kullanılıyor. Bunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Şahsen ben öyle yapıyorum. Yani bugün toprak gübresinin torbası geçen sordum 1800 lira. Ama biz 1800 liraya bir traktör hayvan gübresi alabiliriz. Yani bahçemize atabiliriz. Çok da güzel olur. Şimdi bugünlük bu kadar kıymetli izleyenler. Yarın sabah ben bu şerbetleri bitkilerime uygulayacağım. Bugünlük bu kadar. Kıymetli izleyenler, şerbetlerimiz hazır. Başka kovalarda da var. Tabii ki ben örnek olsun diye size göstermek istedim. Şimdi şuradaki şu karıklarımı suluyorum. Yani bunu suladıktan sonra dökeceğim. Çünkü sulamadan dökersek fidelerimiz yanabilir, sebzelerimiz. Onun için suladım. Ondan sonra dökeceğim. Evet, şöyle bir sopayla da bir karıştıralım. Tabii süzmeye falan da gerek yok bence. Şimdi kıymetli izleyenler, şöyle köke çok yaklaştırmadan döküyorum şu şekilde. Evet, köklere çok yaklaştırmadan, evet, şu şekilde döküyorum. Aslında sularken belki suya da katılabilir. Evet, şu şekilde. Bakalım sebzelerimizde bir iyileşme olacak mı? Ben bu şekilde uygulamaya devam edeceğim. Evet. Tabii sonuçları sizlerle paylaşırız. Yani inşallah netice alırız. Sonuçları sizlerle paylaşırım. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kıymetli izleyenler, şu anda Eylül ayının sonuna doğru geldik. Domateslerimiz tamamen kurudu. Bazıları tekrardan sürgün verdi. Şimdi birazdan yakından da göstereceğim. Bu sene domateslerimizden çok verim almadık. Yani birçok işlem yaptık. Kükürt uygulaması yaptık. Kül uygulaması yaptık. Yine gülleci bulamacı sıktık. En sonda tavuk gübresinden şerbet yapmıştım. Tabii ki onu da uyguladık domateslerimize. Ama maalesef kurudu.
Özellikle yerli domateslerden çok verim alamadık. Şimdi daha önce çekim yapmıştım. Herhalde 2 ay oldu. Şimdi bu videoyu ben 2 ay sonra çekiyorum. Ben şerbeti az önce de ifade ettim. Tavuk gübresinden yaptım. Tabii çok yanmamıştı. Eskiydi ama kümesin zemini beton olduğu için gübremiz yanmamıştı. Sizlere şunu söylemiştim ben. Yani araştırma yapacağımı söylemiştim. Bilimsel bu konuda bilimsel bir çalışma var mı? Yani şerbet yapımı için hangi gübre kullanılmalıdır diye bir çalışma var mı diye bakacağımı söylemiştim. Baktım, gerçi çok bilimsel çalışma göremedim ama yani insanlar kendi bildikleri geleneksel yöntemlerle şerbet yapmışlar. Gübre şerbeti yapmış, uygulamışlar. Şunları söyleyebiliriz. Yani gübre şerbetini yanmamış gübreden tavsiye edenler var. Her çeşit hayvan gübresinden, yani kuş olur, tavuk olur, küçükbaş, büyükbaş gübre olur, şerbet yapılabilir ama benim kanaatim şu: gübre şerbetini yanmış gübreden yapmakta fayda var. Çünkü yanmamış gübreden yaptığımız zaman o gübrelerde çok çabuk mikroplar üreyebiliyor. Onun için yanmış gübreden yapmak lazım. Yine suyu klorlu sudan yapmamak lazım. Yani gübre şerbetini mümkünse klorsuz sudan yapmak lazım. Eğer ki klorlu su varsa elimizde, onu da 1-2 gün dinlendirmek lazım. Yine temiz su olmalı. Yani oksijen bakımından da zengin bir su olmalı. Yani kokuşmuş suyla da yine gübre şerbeti yapmamamız gerekiyor. Gübre şerbeti faydalıdır. Yanmış gübreden yapıyoruz. Yani bunu unutmuyoruz. Yanmamış gübreyi daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bahçemizden uzak tutmak lazım. Çünkü böcekler çok çabuk üreyebiliyor yanmamış hayvan gübresinde. Dolayısıyla şerbeti de yanmış gübreden yapmakta fayda var. Tabii ki bu konuyla alakalı söylenecek birçok şey olabilir. Domateslerin durumunu da kıymetli izleyenler, videomuzu sonlandırmadan kısaca şöyle bir göstereyim. Zaten büyük bir alan değil burası. Onu da bir göstereyim ve videomuzu bitirelim. Domateslerimizin bir kısmı bu şekilde, yani kurumuş. Yine bu şekilde olanlar var maalesef. Yani döl tutmadı bu sene, çok meyvesi olmadı. Şöyle görüyorsunuz, şu kısımlar hep domates. Şu biraz sürgün vermiş gibi ama Ekim ayına dediğim gibi girmek üzereyiz. Çok da bundan sonra bir verim alacağımızı zannetmiyorum. Evet, şu da yeşillenmiş bayağı gördüğünüz gibi ama tabii ki üzerinde herhangi bir meyve yok. Domateslerimizin hali bu. Seneye bakalım, farklı bir yöntem deneyeceğim. Bir de şunu paylaşayım sizlerle. Yani gübre taraftarı değildim ama genelde hayvan gübresi kullanıyorduk. Yapay gübre kullanmıyordum. Ama ben biraz da, yani bitkilerimizin, sebzelerimizin bu hale gelmesindeki neden yeterince gübre kullanmamaya da bağlıyorum. Önümüzdeki yıla inşallah hayvan gübresinin yanında yani yapay gübreler de kullanacağım. Bugünkü videomuz da bu kadar. Hoşça kalın.